6x6 Magirus'larımızı getirdik. Bakın sağda ve solumda 2 tanesi de duruyor. Başar Otomotiv Ford Trucks'tayız arkadaşlar. Kamyonlarımız, Iveco'larımız burada servise girecek. Şimdi çeşitli işlemler yapacağız. Aracın yağını değiştireceğiz. Diğer aksamlarına bakacağız. Daha sonrasında da bakalım neler olmuş, neler gitmiş, ne eksikleri varmış, onların hepsini göreceğiz arkadaşlar. İlk işlemimiz şu. Şimdi akü başları eskimiş bakın. O yüzden Nuh Usta, kendisi de bu arada Turbo Şahin'i var. İnanılmaz bir arabaymış. Onu da ben burada duydum. Ankara'da böyle bir araç varmış. Çekeceğiz arkadaşlar. Buradan hemen söylemiş olayım. Şimdi kutup başlarını değiştireceğiz. Çünkü araç uzun sürede yatmış. Ali Usta ne haber? İyidir abi, şu an aracın bakımlarına başladık. Ne kadar temizmiş, ne zaman değişmiş aşağı yukarı anlayabilir misin mesela? Vallahi çok kullanılmış mı? Uzun süre yattığı için şimdi yağın çalışıp çalışmadığını ancak kontrol edebilirim. Yağ çalışmış mı? Hani özelliğini yitirmiş mi, yitirmemiş mi? Ancak onu tespit edebiliriz. Doğru, hadi bakalım bir aç da bir görelim şunu. Bu arada arkadaşlar anahtarı suratıma yememek için geri durdum. Yağımız da akıyor bakın. Tabii bu uzun süre araç yattığı için kayganlık özelliğini falan yitirmiş. Tabii yağı mecbur değiştirmemiz gerekiyor. Evet, illaki zaten belli bir ömrü var, Evet, malum. yağı karartma yapmış zaten. Yağ bir müddet çalışmış. Şimdi sıra diferansiyel yağını değiştirmekte. Peki şimdi önleri değiştiriyorsun, arkaları da değiştireceksin herhalde değil mi? İlk önce bir özelliğine bakacağım. Yani. Mesela siz serviste genelde ne kadarda bir değiştiriyorsunuz? Çalışan araçlarda bile diyelim. Normalde şu an bizim Ford aracılarımızda son çıkanlarda 120.000 kilometrede diferansiyel yağ değişiyor. Bir aç bakalım şimdi görelim. Bu diferansiyel yağının değişmesi gerekiyor. Öyle mi? Evet. Yağın seviyesi de eksik zaten. Seviyede eksik. Normalde seviye eksik. Buradan yağın gelmesi lazımdı. Evet. Parmağım uzattığında bayağı bir derinde değiyor. Bir de yağ özelliğini yitirmiş yani. Evet, renk falan da pek iyi görünmüyor. Normalde daha bir canlı, Yeşilimsi renkli böyle, olması evet. gerekiyor. Evet. Tamam, hadi değiştirelim bakalım o zaman. Altta tapası var, oradan. Aman. Olsun olsun, bu iş olur. Suratımıza yemeyelim de. Evet. Yağ çamur gibi olmuş. Çamur gibi olmuş, evet. O kadar da mutfağı. Akü başlarını değiştirmiştik. Şimdi aküler geldi. Burada önemli bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi 2 tane akü, ikisi de 12 voltluk aküler. Ama bu araçlarda 24 volt olarak kullanmak gerekiyor. Genellikle de zaten böyle gördüğünüz gibi 2 tane 12 voltluk akü seri bağlantı yapılarak kullanılıyor. Şurada bir tane ara kablo var bakın. Normal eksik kutuplara bağlanıyor ve buradan da aktarılıyor. Bu şekilde de 24 volt elde edilmiş oluyor 2 tane 12 voltluk aküden. Aküleri ölçüyoruz şimdi de. Nasıl? Akümüz iyi fakat doldur yani bir şarja bağlanması gerektiğini söylüyor. Akünün sağlığı iyi ama şarjı yok. Doğru muyuz? Şarja bağlansın diye biraz beklemişler. Tamam, diğer aküyü ölçelim. Evet. Bu da yine şarj alınması gerekir. Akünün durumu iyi fakat doldurulması gerekiyor diyor. Şarjı bitmiş. Bir şarjı alınmış. Uzun süre beklemiş. Şimdi yağ değiştikten sonra bir marşa basalım. Eğer marş basmazsa ona göre şarjı alırız zaten. Tamamdır. Şu an aracın diferansiyel yağını koyacağız. Evet. Sistemimiz tesis sistemiyle olduğu için yedek parçaya bildiriyoruz. Oradan arkadaşlar gönderiyor. Şu an biz buradan bastığımızda diferansiyel yağ çekiyor şu an. Direkt olarak ta orada an, sistemden alıyor. Evet. Bu şekilde devam ediyor. Yeni Şöyle yağımızı da bakalım. gösterebilirim. Yeni yağımız rengini şu an bir Evet, ona bakalım. Şöyle. Hafif böyle bir. şöyle gösterildi. Evet. Böyle Yeni olması yağımız, gerekirken. Evet. Yağın böyle olması gerekirken çıkan yağ çamur gibi Evet, olmuştu. sonuç ortada. Evet. Şimdi pırıl pırıl. Yağ doldu. Yaklaşık 7,5 litre. Görüldüğü gibi diferansiyel yağ aldı. Tamamen dolmuş. Burada görünüyor zaten. Evet. Ağzına kadar tam delik seviyesinde. Şimdi kapatacağız. Artık diferansiyelimiz pırıl pırıl oldu ya. Arka diferansiyelleri değiştirecek misin? Evet, değiştireceğim. Tabii onlar da değiştirecek. Arkada da sonuçta çift diferansiyel. 2 tane aks olduğu için ikisi de değişecek.
Şimdi motor yağını koyuyoruz arkadaşlar. Ali teknik verilerden internetten kontrol etmiş. Ne kadar demiştin? 16 litre Evet, yağ 16 alıyor. litre motor yağı alıyor. 16 litre motor yağı alıyor. Şey nedir? Viskozite nedir acaba? 15-40. 15-40 kullanılıyor. Evet, bunu da not etmiş olalım arkadaşlar. Yağımızı doldurduk. Evet, kontrol ettik ama biraz daha ilave etmemiz gerekiyormuş. Evet. 15 litreden biraz daha fazla alıyor demek ki. Fazlaymış. Yağımızı koyduk arkadaşlar. İnternetten bilgileri kontrol ettik çeşitli. Daha sonrasında burada uzman ekip de baktı ve 23 litre yağ aldı Magirus'umuz. Ve de bu sistem tabii çalıştıkça, yağ da ısındıkça oturmalar da meydana gelecek. O çubuktaki yağ seviyesi de biraz daha düşebilir. Evet. Şimdi ne yapacağız Ali peki? Şimdi bir aracı Çalıştıralım değil mi artık? Artık hak ettik arkadaşlar çalıştırmayı. Şimdi hep beraber şu güzel hava soğutmalı V10'un sesini bir dinleyelim. Beklenen an geldi. Kontaklı. Debriyaja falan basma. Debriyaja basma, boşta olsun. Eski bir motor olmasına rağmen tek gibi çalışıyor. Sesi o kadar aşırı yüksek değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu ortamda öyle hissediliyor. Hoş gerçekten de. Hoplatıyorsun abi. Sebep? Nedir? Bir şey test ediyorsun. Bırakmadı. İmdatları bırakmadı. Havayı doldurmadı. Biz kendimizi elle doldurmuştuk. Şimdi onu görüyoruz. Bu arada şanzımanda 8 ileri. Bunu da belirtelim, bakın burada. Vites kolu üzerinde net bir şekilde görülüyor. Abi nasıl performans? Yüksek bakacağız. Diyorsun. Yüklerim havayı dolsun. Evet, hava önemli. Bu araçlardaki en önemli şeylerden. Adamlar kaç modelde göstergelerde test düğmesi yapmış. Test düğmesi var hepsinde. Her şey çalışıyor herhalde. Kalorifer falan. Evet. Direksiyon ne durumda? Doldu mu hava? O sert mi hala? Yok, yumuşadı. Yumuşadı. Demek hava dolmaya başladı. Hava sisteminde direksiyonu da herhalde kontrol ediyor değil mi? Yok, direksiyon değil mi? Motorun arkasından bir yardımcı pompasıyla yardım takviye oluyor. Çalıştırıyoruz. Tek baş. Ama aracımız tabii eski model olduğu için havayı çok geç dolduruyor. Yani normal yeni nesil arabalarda havanın çok da dolması gerekirken bunda da 6 barı yakalayamadık. Hava sisteminde de belki biraz problem var. Tabii kontrol edilmesi lazım. Sonuçta eski araç ve yatmış bir süre, 3-4 sene anladığımız kadarıyla. Yağ basıncı normalde 3 bar. Gaza basılınca 4 bara kadar çıkıyor. Mükemmel bir yağ basıncı var. Yağ basıncı çok iyi. Demek ki motorun kompresyonu iyi. Bu onu gösteriyor. Herhalde havayı deniyoruz şimdi.
hava sistemlerine bakıyoruz. Bakın bu düğme araçta diferansiyel kilidi. Yani arka iki tekerin birlikte dönmesi için burada da adam ışığını koymuş. Bakın çeviriyorum sönüyor, çeviriyorum yanıyor. Tam arazi için yani. Evet. Tekerlekler boşa düşse bile hepsi dönüyor. Tabii. Diferansiyel kilidinin amacı. Ali sıcak su döküyorsun hava sistemine galiba. Evet, değil mi? araç uzun süre yattığı için Evet. hava dağıtıcı valflerde içindeki greslerde katılaşma olmuş ve valfler düzenli bir şekilde hava yolunu açmıyor. O yüzden de sen de onları yumuşatmak, Evet, gresi yumuşatmak amacıyla akışkan hale getirmek için biraz daha ne yapıyorsun? Sıcak su döküyorsun. Süper. Şimdi Magirus dışarı çıkıyor. Şurada meydanda bir tur atacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak, hep beraber göreceğiz. Evet, Mustafa Bey de tesisin müdürü. Kendisi büyük zevk alıyor bu işlerden. Mustafa Bey nasıl? Evet, turumuz tamam. Şimdi yerine yerleştiriyoruz. Bu arada aracın stop etmesini de gösterelim. Evet, süper. Evet, altına da indik. Böylece bir de altına bakalım arkadaşlar. Görmüş olalım. Burada bir diferansiyelimiz var. Burada aktarma. Bakın iki diferansiyel arasında. Şimdi Ali burada ne yapacak? Diferansiyel yağların değişecek arkadan. Diferansiyel yağlarını değiştireceğim. Şanzıman yağını değiştireceğim. Evet, burası da şanzımanı böyle bayağı bir toraman bir şanzıman var gördüğüm kadarıyla. Arazi şanzımanı. Evet, baktık zaten 8 ileri bir şanzıman vardı normal yol şeyi. Bu direkt arazi kısmında. Evet arkadaşlar, hamama giren terler. Böyle servise girdiniz mi ya bir yeriniz yırtılır ya bir yeriniz yağlanır. Ya kafayı gözü vurursunuz, bir şeyler olur ama bu işin tadı tuzu da burada zaten. Değil mi? Diğer arka diferansiyelin bir tanesinin yağı da ortada. Evet. Bakın bu da kötü durumda. Hatta böyle tanecik tanecik olmuş gibi görüyorum ben buradan. Evet, çamurlaşmış. Değil mi? Yani. Çamurlaşmış, artık işi bitmiş. Arka grubun önündeki akstaki diferansiyelden şu an yağlıyoruz. Arka tarafta aynı şekilde değişecek. Evet, en arkadaki diferansiyele de şimdi yağı koyuyoruz. Ön taraf 7,5 litre diferansiyel yağ almıştı. Şimdi arka taraflar daha büyük diferansiyelleri daha fazla alacak. 10 litre yağ almış. Kaç litre görünüyor? Şu an 12 litre yağ aldı orta diferansiyel yani. Orta diferansiyelde 12 litre, arka almıştı 10 litre. 10 litre, ön almıştı 7,5 litre. Evet. 6x4 olarak gittiği zaman arkalardan tahrik yapıyor. Evet. O zaman ayırma işlemini burası yapıyor değil mi? Arkalardan ayırma işlemini burası beyin yapıyor. Beyin yapıyor. Ayırmayı o beyin yapıyor. Tamam, ama mekanik olarak ayrılma buradan mı gerçekleşiyor? Ön diferansiyelin ayırma işlemini buradan gerçekleşiyor. Tamam. Mesela o zaman aktarma burada kesiliyor. Evet. Değil mi? Ön tarafa burada kesiliyor. Evet. Tamam. Şu an yağın seviyesi normal. Evet, bu da ne biçim olmuş ya? Evet. Bu daha bir böyle bir sütlü kahve gibi olmuş. Su almış değil mi? Oh. Tapa da tamam. Şimdi şanzıman yağımızı da ekleyeceğiz tepeden. Evet. Buradan bu delikten bunu göreceğiz. Şu an arazi ara şanzımanı 7,5 litre yağ aldı. Evet. Bu dediğimiz gibi ön ve arkayı ayırıyor. Değil mi? Evet. Şimdi
Gördüğümüz gibi ana şanzımanı 8 ileri olan ana şanzımanı değiştireceğiz yağını ve ZF üretimi görünüyor burada da. Bakın. Bunu nereden değiştiriyoruz? Hemen bakalım. Bunu sıkıyorsun sen şimdi. Aslında şuralar falan bir yıkansa böyle gıcır gıcır çıksa. Ha, bugün mü? Ya bugün de yıkabiliriz aslında sanki şey yapıp. Bence söküldükten sonra yapılsa daha güzel. Boş o iş. Zaten araziye girecek ya bir. Evet. Ana şanzımanın yağı da boşalıyor şu anda. Ana şanzıman şu an bu şanzıman normalde aracın üzerine düz bir şekilde koymamışlar. Bu arabaya yan bir şekilde dizayn ederek koymuşlar. Seviye tapasından net bir ölçüm alamayız. Bu arabanın şanzımanı, ana şanzımanı 8 litre şanzıman yağı konmuş. 80-90 viskozite değeri. Onun önündeki hani orta diferansiyel 12 litre 85 usul kaldı. Arazi şanzımanı 7,5 aldı. evet 7,5 litrede arazi şanzıman aldı 85 usul. Ön 7,5 almıştı galiba. Ön diferansiyel. Evet, ön diferansiyel de 7,5 aldı. Doğru. Motor yağını söyledik zaten. Motor yağı 23 litre evet, aldı. 15-40. Şimdi en son ne kaldı? Ana şanzıman kaldı. Evet, Ona da ana 8 litre diyorsun 8 zaten. litre 80-90. Evet, 80-90 viskozitesinde. Şimdi yapacağımız işlem gördüğümüz yakıt deposunu boşaltmak. İçerisinde bir miktar mazot var ve beklemiş. Ve dibinde de büyük ihtimal tortu oluşmuştur arkadaşlar. İşte onu boşaltacağız. Şu anda Ali başladı ve de sonrasında yeni mazotumuzu koyacağız. Bu da diğer Magirus'un mazot deposu arkadaşlar. Mazotu boşaltıyoruz. Bu daha pis çıktı. Dipteki tortular görünüyor bakın. Çok ciddi şekilde kirlenmiş bir mazot. Beklemiş. Deponun dibi büyük ihtimal tortuyla kaplıymış. Şimdi de iniyor. Görüleceği gibi fazlasıyla pis. Burada güzel bir detay daha var. Tam kasayı kapatırken dikkatimi çekti. Bakın. Kasa buraya oturuyor ve kasanın süspansiyonu burada görünüyor. Ve de kasayı taşıyan yapı. Güzel de bir detay. Burası da aynı şekilde mi? Açık var. Tamam. Kilit takılmışmış. Şimdi oturtulacak. Çok güzel. Oturt. Ali şöyle bir oynasana kasayı bir görelim. Şöyle, öyle değil. Çok güzel. Çok Bu arada arabayla ilgili burcu her yerinden Iveco ve Tofaş olduğu belli. Eski 124'lerin kapı kilidi. süper detay. Ve yine 124 kapı kilitleri. 124 kapı Kapı kilit kilitleri var. karşılıkları. Vay. Çok güzel detaylar. Bir firma çıkarıyordu, genel firma ondan tedarik ediyordu. Evet, Iveco sonuçta fiyat grubunun. Bu arada ilgimizi çeken detaylardan bir tanesi de çeşitli kağıtlar bulduk aracın içinde. Bilgi kağıtları, muayene ve TPO'da çalışırkenki bir kağıt var. Çok ilgi çekicidir. Benim en azından bu tip araçlara bindiğimde ilk baktığım yerlerden bir tanesidir arkadaşlar. Hemen onlara bakalım Mustafa Bey ile beraber. Ne demişler? Mesela 2016'nın 3. ayına kadar 14.03.2016'ya kadar aracın muayenesi geçerli. Yani bu araç en son 2015'in 3. ayında muayeneye girmiş. Ankara Gölbaşı'nda. evet süper. Şöyle yapayım ben. Ve hemen hemen tüm hepsinden geçerek 3 tane ağır kusur almış. Kilometre sayacı, kontrol bağlantı uçları, havalar bunlar. Hava sistem olduğu için. Bir de frenler birbirlerinden kuvvet ayrılığı var. Yani trafiğe çıkamaz durumdaymış. Arabanın da daha önceden çalıştığı görev emri. Jeofizik Operasyonlar Müdürlüğü'nde çalışmış. Bu da evet burada bulunuyormuş Ankara'da. Aracımızın da bu detaylarını görmüş olduk. Arkadaşlar maceramızın sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Magirus'larımızdan bir tanesinin detaylı bakımını yaptık. Bütün diferansiyel yağlarını değiştirdik. Şanzıman yağlarını değiştirdik. Motor yağını değiştirdik. Ve de deposunu bile yıkadık. Çünkü uzun süredir bekliyormuş. İçerisinde eski mazotu varmış. Onu da boşalttık. Yeni mazotumuzu da koyduk arkadaşlar. Gıcır gıcır oldu. Ve de daha sonra bu araçta çok çeşitli videolarımız olacak. Onu da şimdiden belirtelim. Burada gördüğümüz aracın da aynı işlemleri yapılacak. Onun hava sisteminde de bir problem vardı. Biraz daha detaylı bir işlem. Onu da ara ara yapacağız arkadaşlar. Onları da hepsini size göstereceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.